Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun başlığı reflüye ne iyi gelir? Öncelikle reflüyü tanımlayalım. Reflü nedir? Reflü, mideye inen besinlerin geri dönerek yemek borusuna kaçmasıdır. Buradaki mukozayı maalesef tahriş eder ve ülsere neden olabilir. Toplumumuzda çok sık gözükmektedir. 10 kişinin 4'ünde neredeyse rastlanır ve bu yaşam kalitesini çok düşüren bir hastalıktır. Reflü belirtileri nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. En çok karşılaştığımız yemek yedikten yarım saat, 1 saat sonra midenizde aşırı bir yanmanın olması, ses kısıklığı. Bunu genelde çok fazla dikkate almayabiliyorlar. Onun dışında sürekli hıçkırmak, midenizden ağzınıza gelen kötü bir ağız kokusu, sürekli öksürmek, bunlar da reflünün belirtilerinden. Aynı zamanda midede gaz oluşturduğu için sürekli ağızdan kötü koku çıkışı ve geğirmek. Bunları reflü belirtisi olarak sayabilirsiniz. Şimdi reflünün belirtilerinden bahsettim. Tabii ki bunları en aza indirmek için nasıl beslenmeniz ve ne yemeniz gerektiğinden bahsedeceğim ama reflünün beslenme ile iyileşmeyen, ameliyat gerektiren, ilaç gerektiren tipleri de var. Bunun için mutlaka doktorunuza başvurun, tanınız konulsun ve tedavinizi doktordan alın. Bunun yanında ben size nasıl beslenmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi reflüde uzak durmanız gereken besinlerden bahsedeceğim. Bunlardan en önemlisi çiğ yeşillikler. Genellikle salatanın çok iyi olduğunu düşünürüz ve vücudumuza iyi geldiğini düşünürüz ama reflüde tam tersi. Çiğ yeşillik dediğim şey nedir? Salatadır. Özellikle bunlardan belli bir süre reflü kötüyken uzak durmalısınız. Bunun yerine pişmiş sebze yiyebilirsiniz. İşte ıspanak yemeği gibi, karnabahar yemeği gibi veya salata yiyemiyorum hocam ne yiyeceğim derseniz haşlama sebzede brokoli, karnabahar gibi besinleri de yiyebilirsiniz. İkinci olarak asitli besinlerden uzak durmalısınız. Limon, portakal, mandalina, kivi, greyfurt gibi. Bunlar biliyorsunuz ki midede asit oluşumunu tetikleyeceği için reflünüzü azdıracaktır. Salçalı yemekler de aynı şekilde. Biliyorsunuz salça neyden yapılıyor? Biberden ve domatesten. Dolayısıyla bunlar da midede asitlik oranını artıracaktır ve reflünüzü kötüleştirecektir. Bunun dışında turşu, alkol, çay, kahve bu tür besinlerden de uzak durmalısınız. Ayrıca konserve ürünler, acı soslar, mesela baharatlardan özellikle kuru nane, bunu fark etmeyebilirsiniz. Acı pul biber, bunlar yine midenize dokunacaktır. Yağda kızartılmış besinler yağdan dolayı aynı şekilde reflünüzü tetikleyecektir. Fast food ve çok fazla hazır gıda tüketmek, konserve ürünler tüketmek, bunların hepsi midemize, reflüye maalesef ki kötü gelecektir. Mutlaka uzak durmalısınız. Şimdi reflüye ne iyi gelir ve reflü tedavisi nasıl olur bunlardan bahsedelim. Birinci önceliğimiz, eğer obezite problemi yaşıyorsanız mutlaka ideal kilonuza inmelisiniz. Çünkü obezite problemi yaşadığınızda vücut yağınız çok yükselir. Vücut yağının yükselmesine neden olan şey de aslında kötü besinler yemek. Kötü besinler yedikçe, midemizi çok doldurdukça maalesef ki reflü ortaya çıkar. O yüzden ideal kilosuna inenlerde iyi beslenip zayıflayan kişilerde reflünün gerilediğini görmekteyiz. İkinci maddemiz, şimdi burada reflü ne yapıyordu? Yemeklerin geri gelmesine neden oluyordu. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Mide hacmini çok doldurmayacağız. Bu yüzden de az az sık sık besleneceğiz. Yani hani derler ya, bir oturduğunuzda kuvvetli yiyin, bazen zayıflamada doyduğunuzu hissedin, sonra uzun süre bir şey yemeyin. Bu reflüde tam tersi. Mideyi çok doldurursanız mide kapağı açılacaktır. Küçük bir harekette besinler yukarıya gelecektir. Dolayısıyla ne yapacağız? Az az sık sık besleneceğiz. Üçüncü madde, yemeklerde çok fazla sıvı tüketimi yapmamak. Hani zaten söylerler ya, yemek anında su içmeyelim. Bu aslında reflüsü olanlarda çok daha kuvvetli bir geçerliliğe sahip. Çünkü zaten midemizde bulunan besinler yukarıya gelme eğiliminde. Dolayısıyla siz burayı su içmek, işte bitki çayı içmek veya çorba içmek gibi şeylerle doldurursanız bir de üzerine yemek gelecek. Dolayısıyla mide hacmi genişleyecek. Buradan da yemekler çok fazla ağzınıza geri gelebilir, yemek borusuna geri kaçabilir. O yüzden ne yapacağız? Çorba içmek istiyorsak çok fazla kilo problemimiz olmasına gerek yok. Onu özellikle biraz daha ana öğün gibi kullanacağız. Yanında su içmeyeceğiz. Çorbayı veya suyu yemekten 1 saat önce veya 1 saat sonra içeceğiz. Bunlar özellikle reflüde çok etkili. Dördüncü madde, yemek yedikten sonra hemen bir iş yapmamak. Burada şunu örnek veriyorum. Mesela kadınlarda sofrayı yemeği yediniz ve sofranın toplanması gerekiyor. Topladınız, hemen gidiyorsunuz böyle
bulaşık makinesine tabakları koyarken eğiliyorsunuz. Ne oluyor? Yemek borusu terse dönüyor siz eğildiğiniz zaman. Zaten burada bir geri gelme eğilimi var. Dolayısıyla bu tetikliyor. Sizin dik bir konumda belli bir süre oturmanız gerekiyor. Ya da mutfağa taşıyın. Daha sonrasında bunu yerleştirin. Yatma neden sıkıntılı? O da aynı pozisyonda dik duracakken eğildiğiniz ve yattığınız zaman mide kapağı açılıyor. Yemekler daha kolay kaçıyor. O yüzden bunlara mutlaka dikkat edelim. 5. maddemiz sakız çiğnememek. Eğer sakız çiğniyorsanız sakızla birlikte bir şey yemiyorsunuz ama hava yutmanıza neden oluyor. Bu da reflüyü maalesef ki tetikler. 6. madde olarak da eğer reflünüz varsa yatmadan mutlaka 4-5 saat önce ana yemeğinizi yiyin. Ondan sonra yatmaya yakın böyle çok fazla atıştırmalıklar yapmayın. Dolayısıyla vücut onu sindirsin, mide rahatlasın, ondan sonra yatın. Yoksa reflünüzü tetikleyecektir. 7. madde. Çok sıcak ve çok soğuk besinler tüketmeyin. Ne gibi? Çok aşırı sıcak bir çorba içmek, çayı aşırı sıcak içmek, böyle sürekli ocakta olması çayın. Bunlar reflüyü tetikleyecektir. Aynı zamanda çok soğuk içecekler de reflünüzün azmasına neden olacaktır. 8. madde olarak çok dar kıyafetler giymeyin. Neden? Normalde bu pantolonların beli tam olarak midenin üstüne denk geliyor. Dolayısıyla da siz buradan kendinizi sıktığınız zaman buradaki mide bölümü tahriş oluyor. Bu da ne yapacaktır? Reflünüzü aynı şekilde tetikleyecektir. Mutlaka daha bol ve rahat kıyafetler giymek lazım. 9. ve son madde, tok karnına spor ve yürüyüşler yapmayın. Daha demin de bahsettiğim gibi siz eğer vücudunuz tokken, mideniz doluyken spor yaparsanız, hoplarsanız, zıplarsanız, eğilip hareketler yaparsanız bu ne yapacaktır? Mide kapağının açılmasına ve bozulmasına neden olacaktır. Bu hiç reflü hastalığınız yoksa bile, yani genetik bir yatkınlığınız yoksa bile sizi reflüye maruz bırakabilir. O yüzden ne yapacağız? Spor yapmadan 2-3 saat önce ana yemeğimizi yemiş ve bunu sindirmiş olacağız. Eğer reflünüz varsa da hemen spordan işte 5-10 dakika önce süt içeyim, muz yiyeyim gibi besinleri çok fazla tüketmeyin. Şimdi reflüye ne iyi gelirden bahsettik. Umarım çok faydasını görürsünüz. Sizin de böyle yaşadığınız problemler varsa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Size yakın olanlara da like yaparsanız yukarı çıkarsa ben bunları önceliklendirmiş olurum. Bunun dışında eğer bir uzmandan yardım almak istiyorsanız aşağıda iletişim bilgilerim mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.